Geleneksel Türk okçuluğu yalnızca bir spor dalı değil, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan, disiplin, ahlak ve irade eğitimi sunan kadim bir mirastır. Bu eğitim programı katılımcılara Türk okçuluk geleneğinin tarihsel derinliğini, kültürel değerlerini ve teknik inceliklerini aktarmayı amaçlamaktadır. Ok ve yayın birlikteliğiyle şekillenen bu yolculuk, bireyin hem bedenini hem de ruhunu terbiye etmesini esas alır. Geleneksel Türk okçuluğu eğitimine başlarken öncelikli hedef, sporcunun doğru duruş, nefes ve odaklanma bilinci kazanmasıdır. Zira okçulukta başarı yalnızca kuvvetle değil, sabır, denge ve süreklilikle elde edilir. Bu bağlamda eğitim süreci aceleci bir sonuç beklentisinden ziyade adım adım gelişime esas alan bir anlayışla planlanmıştır. Her katılımcının bireysel gelişim hızı dikkate alınarak teknik öğretimle zihinsel farkındalık birlikte ilerletilecektir. Uygulamalı eğitimlerde ise yay tutuşu, ok yerleştirme, nişan alma ve atış teknikleri temel seviyede öğretilecektir. Doğru kas kullanımı, beden koordinasyonu ve güvenli atış prensipleri titizlikle ele alınacaktır. Bu süreçte amaç, sporcunun kendine has bir ritim ve istikrar geliştirmesidir. Geleneksel Türk okçuluğu aynı zamanda kişinin nefsiyle olan mücadelesini temsil eder. Hedef yalnızca menzil ya da puta değildir. Esas hedef, nefsin terbiye edilmesi, dikkatin toplanması ve iradenin güçlendirilmesidir. Bu eğitim, katılımcılara bu bilinci kazandırmayı ve okçuluğu hayatın her alanına yansıyan bir duruş haline getirmeyi hedefler. Bu eğitim sürecinde yararlanılan kaynaklar, geleneksel Türk okçuluğunun sahih ve güvenilir aktarımını esas almaktadır. Özellikle Osmanlı dönemlerine ait kaleme alınan kavsnameler yani okçuluk risaleleri, tarihi kayıtlar, abideler, arşiv belgeleri, etnografik eserler olmak üzere Bahtiyarzade Dervazi, Şeyh Fethizade Seyyid Mustafa, Katip Abdullah Efendi, Kemankeş Mustafa, Mustafa Kani Bey gibi ustaların eserleri ve günümüze ulaşan yazılı kaynaklar temel referanslar arasında yer almaktadır. Sonuç olarak bu eğitim videoları, geleneksel okçuluğu öğrenmek isteyen herkese sağlam bir temel sunmayı, kültürel mirasımızı yaşatmayı ve yeni nesil kemankeşler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ok ve yayla kurulan bu kadim bağın katılımcılara hem fiziksel hem de manevi anlamda katkı sağlaması temennisiyle eğitim yolculuğumuz başlıyor. Yayın bölümleri. Tonç kertiği. Baş. Kiriş. Dügül. Meydan sargısı. Sal. Kasan. Kabza. Tir geçimi. Okun bölümleri. Temren. Gövde. Tüy. Gezi. Yay kurma. Yay, bir başı aşağı, bir başı yukarı gelecek şekilde tutulur. Atıcı, aşağı denk gelen yayın kasanını sağ ayak bileğinin üzerine yerleştirir. Sağ eliyle kirişi tonç halkasından kavrar.
Sol eliyle yayın yukarı bakan başını tutar. Kirişle yay arasındaki boşluğa bacağını yerleştirir ve kabzayı dizinin arkasına sabitler. Atıcı yayın üst kasanından yayı öne doğru ittirir ve tonç halkasını tonç kertiğine geçirir. Bu işlem yavaşça ve kontrollü şekilde yapılmalıdır. Bir başka yöntemse atıcı bir dizinin üstüne çöker, diğer dizi ayak yere basacak şekilde dik durur, kabzanın arkası bu dizin önüne getirilir. Kişi iki eliyle yayın iki başından yayı kendisine doğru çeker. Bir başkası kirişi kertiğe geçirir. Her iki yöntemde de yay kurarken kimse yay kuran kişinin önünde durmamalıdır. Yay yasma. Yay, bir başı aşağı, bir başı yukarı gelecek şekilde tutulur. Atıcı aşağı denk gelen yayın kasanını sağ ayak bileğinin üzerine yerleştirir. Kirişle yay arasındaki boşluğa bacağını yerleştirir ve kabzayı dizinin arkasına sabitler. Sağ eliyle kirişi tonç halkasından kavrar. Sol eliyle yayın yukarı bakan başını tutar. Atıcı yayın üst kasanından yayı öne doğru ittirir. Kiriş gevşetilerek tonç halkası tonç kertiğinden çıkarılır. Yay aniden bırakılmadan yavaşça eski formuna getirilir ve kiriş serbest bırakılır. Duruş. Atıcı hedefe yan durur. Vücut ağırlığını iki ayağına eşit dağıtacak şekilde yere basar. Atıcının vücut yapısına göre farklı duruş usulleri geleneksel Türk okçuluğu kaynaklarında ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Fakat bu duruş usullerinin belirlenmesi üstad nezaretinde olmalıdır. Ok atış unsurları. Geleneksel Türk okçuluğunun anlatıldığı tarihi okçuluk risalelerinde belirli bir eğitim düzeninden bahsedilir. Bunlar ok atış unsurları olarak adlandırılır. Kabza tutmak. Kabza yalnızca tutulmaz. Avuç içiyle doğru yerden itilmesi gerekir. El ayası baş parmakla işaret parmağının arasından kabzayı itecek şekilde tutulur. Kabza tir geçiminin altından kavranır. Elin yerleştiği bu bölge yayın tam ortasına denk gelir. Orta, yüzük ve serçe parmak kabzayı sıkıca kavrar. İşaret ve baş parmak rahat olacak şekilde kapatılır. İtiş, çekiş kadar önemlidir ve her ikisi de eşit ölçüde yapılmalıdır. Ok gezlemek. Ok, çekiş eliyle gövdesinden kavranır, temreni yani ucu aşağı bakacak şekilde tutulur. Temren, yayı tutmakta olan elin işaret ve baş parmağının arasına yerleştirilir. Çekiş eli okun üzerinde geze doğru getirilir. Gez, işaret ve baş parmakla tutularak dügülün altına horoz tüyü yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. Dügül, atıcıya göre belirlenir. Mandal. Mandal şöyle yapılır. Serçe, yüzük ve orta parmak sıkıca kapatılır. Avuç içi yere bakacak şekilde kiriş, baş parmakla işaret parmağı arasına alınır. Kiriş, baş parmağın ilk boğumuna yerleşecek şekilde baş parmak bükülür ve işaret parmağı baş parmağın üzerine kapatılarak mandal tamamlanır. Mandal yaparken işaret parmağı kirişe değmemeli ve hafifçe kapatılmalıdır.
Çekiş sırasında parmaklar hedefe dönük, yumruğun üst kısmı yukarıya bakacak şekilde olmalıdır. Atış yapılırken baş parmağa zihgir takılır. Zihgir, atıcının parmağına rahatça geçmeli, büyük veya küçük olmamalıdır. Zihgirin büyük olması atış sırasında atıcının parmağından çıkmasına sebep olur. Küçük gelen zihgir ise parmağın şişmesine, uyuşmasına veya morarmasına yol açar. Baş parmağın rahat olması, çekiş ve bırakışın doğru olması için gereklidir. Zihgirle çekiş, baş parmak gezin altına gelecek ve kiriş zihgirin eşik kısmına 90 derece olacak şekilde kiriş üzerine yerleştirilir. İşaret parmağı baş parmağın üzerine kıvrılır. İşaret parmağı yandan oka temas eder. Ancak kirişe ve geze aşırı baskı yapılmamalıdır. Hedefe dikkatle bakmak. Atış tekniği oturmuş, ok gezlemeyi ve mandalı bakmadan rahatlıkla yapan iyi bir atıcı, kabza tuttuktan sonra hedefe bakar ve gözlerini atış bitene kadar hedeften ayırmaz. Böylece bakış keskinleşir. Atıcının dikkati dağılmaz. Ok atmaya zihnen hazır olmak. Atıcının tekniği ne kadar iyi olursa olsun zihnen hazır olması önemlidir. Atış sırasında zihnen yalnızca hedefe odaklanmalı ve dış etkenleri göz ardı etmek gerekir. Okçuluk risalelerinde atıcının namazdaki gibi kalbini boşaltması gerektiği yazar. Kirişi çekmek. Tam çekiş, kulak memesine kadar olan çekiştir. Daha fazla çekiş yapmak uygun değildir. Çekiş yaptıktan sonra atıcı en fazla 3 saniye beklemeli ve bunu yaparken de sırtını sıkmaya devam etmelidir. Ok boyu kişinin tam çekiş sırasında temren, kabzanın ortasına gelecek şekilde ayarlanır. Ancak ilk zamanlarda tedbir amaçlı ve çekiş yerleşene kadar ok boyu birkaç santim uzun ayarlanmalıdır. Çekiş her zaman aynı yere yapılmalı, itiş çekişle aynı oranda olmalıdır. Çekiş sırasında vücudun duruşu düzgün olmalıdır. Bel ve baş düz durmalıdır. Nişan alma tam çekiş anında yapılır. Atıcı yay tutan koluna göre nişan alır. Nişan alırken atıcı hedefe odaklanmalıdır. Yay ve ok değiştiğinde nişan noktası da değişecektir. Nişan noktası atış yapılarak pekiştirilmelidir. Nişan alırken iki göz de açık olmalıdır. Ancak atıcı hedefi baskın gözüyle görür. Kirişi bırakmak. İşaret parmağı ve baş parmak serbest bırakılınca dirsek de yere paralel olacak şekilde geriye doğru hareket eder. Atıcı kirişi bırakınca ok hedefe varana kadar duruşunu bozmamalıdır. Atıcı bırakış anına kadar itiş ve çekiş yapmaya devam etmelidir. Hatra. Atıcı kabzayı doğru yerden tutuyor ve itiyorsa yay da öne doğru meyleder. Bu duruma hatra denir. Baskın göz testi. Kişi iki gözü açık olarak ellerini kol uzunluğunda uzatır ve bir üçgen yapar. Birkaç metre uzaklıktaki bir nesneyi bu üçgenin içerisine alır ve elini hareket ettirmeden gözlerini sırayla kapatır. Hangi gözü nesneyi görürse bu gözü baskın gözdür. Eğer okçuluğa heves ettiysen kendine bir üstad bul. Kabza, kiriş.